Selamlar herkese. Yatırım dünyasının belki de en can alıcı sorusuna dalıyoruz bugün. Paramızla en az riski alıp en çok kazancı nasıl sağlarız? Hani hep derler ya bu işin bir sanatı var diye. Aslında işin içinde çok sağlam bir bilim, hatta resmen bir devrim var. Gelin bu işin matematiğini beraber çözelim. Şimdi size sorsam 10 bin dolarınız olsa ne yapardınız? Muhtemelen aklınıza hemen birkaç popüler hisse senedi geliyordur değil mi? Ama işin sırrı doğru hisseyi bulmak değil. Gerçek cevap o parayı nasıl dağıtacağınızda gizli. İşte bu dağıtımı falcılıktan çıkarıp bilime dönüştüren o devrimsel yöntemi konuşacağız bugün. Peki, her şey nerede başlıyor? Aslında her yatırımcının kafasındaki o temel ikilemde. En az riskle en yüksek getiriyi nasıl kaparım? Yıllar yılı bu sorunun cevabı çok basitti. Hepimizin bildiği bir laftı aslında. İşte bu. Bütün yumurtaları aynı sepete koyma. Finans dilinde buna basit çeşitlendirme diyorlar. Yani ne demek? Farklı farklı şeyler al, riski dağıt. Kulağa çok mantıklı geliyor, evet. Ama bu yaklaşım işin en can alıcı noktasını, yani o varlıkların birbiriyle nasıl konuştuğunu, aralarındaki ilişkiyi tamamen es geçiyordu. Ve işte tam bu noktada sahneye bir adam çıktı ve bütün oyunu değiştirdi. Harry Markowitz. Bu yatırımcı ikilemine ilk defa matematiksel, bilimsel bir cevap vererek adeta finans dünyasında bir devrim yarattı. Şöyle bir tarihe baktığımızda 1900'lerin başında olay çok basitti. Farklı şeyler al, yeter. Ama sonra takvimler 1952'yi gösterdiğinde Markowitz'in o meşhur makalesi çıktı ve her şey değişti. Risk nedir, varlıklar birbirini nasıl etkiler gibi konuları ilk defa formüllere döktü. Yani portföy yönetimini bir nevi tahmin oyunundan alıp gerçek bir bilime çevirdi. Peki ne diyor bu modern portföy teorisi, yani MPT? Olay şu, sadece farklı varlıklara sahip olmak yetmez. Önemli olan aynı anda aynı yönde hareket etmeyen varlıklara sahip olmak. Düşünsenize, bir portföye hem dondurma satan bir şirketi hem de şemsiye satan bir şirketi koymak gibi. Biri yazın kazanır, diğeri kışın. İşte gerçek çeşitlendirme budur. Anahtar kelime neymiş? Korelasyon, yani varlıkların arasındaki ilişki. Bu işi en iyi anlatan örneklerden biri de yemek tarifi. Bakın, elinizde dünyanın en iyi malzemeleri olabilir. Ama onları yanlış oranlarda karıştırırsanız ortaya yenmeyecek bir şey çıkar. İşte MPT'nin de söylediği tam olarak bu. Tek tek hisselerin ne kadar iyi olduğundan ziyade bir araya geldiklerinde portföyün genel lezzetini nasıl etkiledikleri önemli. Peki bu işin matematiği nasıl işliyor? Aslında 3 basit adım var. 1. Her bir varlığın ne kadar kazandırabileceğini ve ne kadar riskli olduğunu tahmin ediyorsunuz. 2. Ve en kritik kısım burası, bu varlıkların birbirleriyle dansını ölçüyorsunuz. Yani biri düşerken diğeri ne yapıyor, çıkıyor mu, o da mı düşüyor? Ve 3. Bütün bu datayı bir araya getirip alabileceğiniz her risk seviyesi için size en iyi getiriyi sunan o mükemmel portföylerden oluşan bir menü çıkarıyorsunuz. İşte buna etkin sınır deniyor. Şimdi kağıt üzerinde her şey harika. Nobel ödüllü bir formül var elinizde, mükemmel. Peki, gerçek hayatta da işler bu kadar pürüzsüz müydü? İşte o kusursuz görünen matematikte bazı çatlaklar vardı. Modelin en zayıf karnı tam olarak burası işte. Markowitz'in formülü ona verdiğiniz bilgilere karşı inanılmaz hassas. Yani bir kristal vazo gibi düşünün, en ufak sarsıntıda tuzla buz olabilir. Geleceği de kimse %100 bilemeyeceğine göre sizin yapacağınız küçücük bir tahmin hatası modelin size tamamen saçma sapan, hatta tehlikeli bir portföy önermesine yol açabiliyordu. Bu hassasiyet pratikte hata maksimizasyonu diye bir şeye yol açıyordu. Yani model en abartılı ve muhtemelen en yanlış tahminlere sahip varlıklara gidip en çok parayı yatırmanızı söylüyordu. Ortaya çıkan portföyler o kadar garip, o kadar tek bir yere yığılmış oluyordu ki hiçbir portföy yöneticisi "Tamam ya, bu matematiksel olarak en iyisiymiş, paramı basıyorum." diyemiyordu. Yani Markowitz'in teorisi bir devrimdi, evet, ama gerçek dünyaya pek uymuyordu. Peki bu sorunlar nasıl çözüldü? İşte şimdi işin daha pratik kısmına geliyoruz. Bu arada bu tarz derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa ve kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın, olur mu? Markowitz modelinin bu pratik sorunları Goldman Sachs'ta çalışan iki ismi Fisher Black ve Robert Lederman'ı daha iyi bir yol olmalı diye düşünmeye itti. Ve onların çalışması portföy teorisinde bir sonraki büyük adımı başlattı. Onların bulduğu çözüm aslında dahice ve bir o kadar da basitti. Dediler ki, neden her şeye sıfırdan, boş bir kağıtla başlıyoruz? Bunun yerine piyasanın genel kanısını, yani dünyadaki tüm yatırımcıların ortak aklını bir başlangıç noktası alsak ya, işte Black-Litterman modeli
Bu, herkesin hemfikir olduğu temelin üzerine sizin kendi kişisel görüşlerinizi ve analizlerinizi eklemenize olanak tanıyan çok daha esnek, çok daha akıllıca bir sistemdi. Aradaki farkı şöyle düşünün. Markowitz modeli size dönüp diyor ki, bana gelecekle ilgili tüm doğru tahminleri ver, sana mükemmel portföyü vereyim. Neredeyse imkansız bir görev. Black Litterman ise diyor ki, bak, piyasanın genel beklentisi bu. Bu bizim başlangıç noktamız. Şimdi söyle bakalım, senin buna ekleyeceğin, farklı düşündüğün bir şey var mı? Gördünüz mü? Matematiği yok saymıyor. Sadece ona çok daha mantıklı bir zemin hazırlıyor. Bu modeli çalışırken hayal etmenin en iyi yolu bir navigasyon cihazı, yani GPS. Modelin başlangıç noktası, yani piyasa dengesi, GPS'in size önerdiği standart rota. Sizin kişisel görüşleriniz ise, dur, ben o yolda trafik olduğunu biliyorum, şuradan kestirmeden gidelim demeniz gibi. Sonuç ne olur? Hem GPS'in genel harita bilgisi hem de sizin yerel bilginizle oluşturulmuş çok daha akıllı, size özel bir rota. İşte Black Litterman tam olarak bunu yapıyor. Peki, tamam. Bütün bu Nobel'li teoriler, karmaşık formüller bizim için o en başta sorduğumuz $10.000'la ne yapmalıyız sorusu için ne ifade ediyor? Gelin işin özünü çıkaralım. O $10.000 düşünelim. Demek ki ilk kural neymiş? Gerçek çeşitlendirme. Gidip 10 tane birbirine benzer teknoloji hissesi almak değil. O hissenin yanına onunla alakasız hareket eden bir şey koymak. Belki bir emtia, belki bambaşka bir ülkenin varlığı. İkinci ders, hiçbir formül sihirli bir küre değil. Gözünüz kapalı bir modele asla teslim olmayın. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, en iyi sonuç makine ile insanın birleşiminden çıkıyor. Yani verileri, analizleri alın ama kendi araştırmanızı, kendi sezgilerinizi de işin içine katın. Black Litterman modelinin bize gösterdiği en büyük ders bu aslında. Sizin görüşlerinizin de o denklemde bir yeri var. O zaman gelin bu bölümü sizi kendi yatırım tarzınızla baş başa bırakacak bir soruyla kapatalım. En gelişmiş finans modelleri bile saf matematiğe, insan sezgisine ekliyorsa sizin kendi kararlarınızdaki denge nerede? Ne zaman sayılara güveniyorsunuz, ne zaman içgüdülerinize? Belki de o mükemmel portföy sadece rakamlarda değil, o rakamlarla kendi tecrübenizi birleştirebildiğiniz o hassas noktada gizlidir. Düşünmeye değer, değil mi?